Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle bir güzel ipimiz var. Onunla başlayacağız. 100 gram, 250 metre uzunluğu olan şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağız. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 5 ve 5'in katları artı 4 ilmek eklememiz gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız ve modelimizi kuracağız. Şöyle ben kısa bir anlatım yapacağım. Onun için hemen sayalım ilmeklerimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Şöyle 5 bir model için 5 ilmek, 5 ilmek bir model, 5 ilmek bir model artı 4 ekledim. Şişimde 19 ilmeğim var. 19 ilmeğimle modeli kurmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bir sıra zemin hazırlayacağım arkadaşlar. Onun için bu modelimize dahil değil. Bir sıra ters örüyorum. Arka yüzünde bir sıra ters örüyorum. Modelin ön yüzüne geçince modelimizi kurmaya başlayacağız. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Ben lastiksiz başladım bu modeli. Evet. Arka yüzünde şöyle bir sıra ters ördüm. Örgümüzün ön yüzüne geçtik. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters örelim. Şimdi şu 3 ilmeği alacağız. 1, 2. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şu şekilde aldım. İpimi bir kez doladım. Bir kez daha ilmek çıkardım. Aynı yerden aldım. Bir doladım. Bakın 1, 2, 3, 4 ilmek oldu şişimde. Bir doladım. Tekrar bu 2 ilmeğin bir de arkasındaki ilmeği alarak 3 ilmeği düz örerek kestim. Bu şekilde kestim. Şu üstte duran bakın kabarık duran 2 ilmeğim var. Zaten kendini belli ediyor. Onu aldım. Bu ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Şöyle. Daha sonra 2 ters ilmek örüyoruz. Bu ters ilmeklerimiz ara boşluklarda böyle devam edecek. Hep ters olarak. Sadece işlem yapacağımız şu 3 düz ilmek olacak. 2 ters ilmekten sonra 1, 2. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. İpimi bir kez doladım. Daha sonra aynı yerden bir ilmek daha çıkardım. İpimi bir kez daha doladım. Daha sonra şişimdeki 2 ilmek bir de arkasındaki 3. ilmeği de alarak düz ördüm ve kestim. Şu şekilde. Şu üstte kabarık duran 2 ilmeğimi şöyle göstereyim. 1, 2 zaten kabarık kendini gösteriyor. Onu alarak ördüğüm ilmeklerin üzerinden geçirip bıraktım. Arada 2 ters ilmek ördüm.
Daha sonra sıradaki 3 düz ilmeğimize geldik. 1, 2. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir kez doladım ipimi, aynı yerden bir ilmek daha çıkardım. Bir kez daha doladım. Sıradaki bakın şişimdeki 2 ilmeğin bir de arkasındaki ilmeği alarak 3 ilmeği topladım. Düz örerek kestim. Şişimden çıkardım. Şöyle. Şu üstte kabarık duran 2 ilmeğim var bakın bu tarafta. Onları da alarak bu tarafa geçirdim, bıraktım. Kenarda 2 ters ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bakın arkadaşlar, şurada 2 ters ilmekle başlamıştım. 2 ters ilmekle bitirdim. Bunun için yani ben artı 4 ilmek ekliyorum sonuna. Yoksa 2 kenar ilmekle bitirebilirsiniz. Burayı yapmak istemezseniz şu şekilde biter. Ama ben şöyle eşit olsun diye, yani simetrik dursun diye sıra sonunda da 2 ters ilmeği ekliyorum. Modelin ikinci sıra arka yüzündeyiz. Zaten modelimiz 2 sıradan oluşmakta arkadaşlar. Yani arka yüzündeyiz. 2 ters ilmeğimiz var. Kenar ilmeğinden sonra düz, zaten ilmeklerimiz düz olarak örüyorum. Şu 3 ilmeğe gelince bunları da ters örüyoruz. 1, 2, 3 ters ilmek ördüm. 2 düz ilmek. 3 ters. 2 düz. Düzlerimiz belli zaten. 2 düzümüz var. Düz olarak örüyoruz. Üçlü olan ilmeğimizi de tek tek ters olarak örüyoruz. Kenarda 2 düz, bir de kenar ilmeğini ördüm. Modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimiz şöyle yavaş yavaş oluşmaya başladı. Evet, isterseniz bir kez daha kuralım. Evet, modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Modelin yani ön yüzünde, birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2 ilmek ters ördüm. Şu 3 düz ilmeğe gelince 1, 2. İkinci düz ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Bir kez daha çıkardım bir ilmek. Bir doladım. Daha sonra bu 2 ilmek, bir de arkasındaki 2 ilmeği de alarak düz ördüm, kestim yani. Şu üstte duran, bakın şöyle üstte duran 2 tane kabarık ilmeğimiz var. O kendini gösteriyor. Onu alarak sol tarafa geçirdim ve bıraktım. Arada 2 ters ilmeğimiz. Bunlar sabit zaten, hep ters öreceğiz. Ön yüzünde, arka yüzünde düz örüyoruz. Sadece işlemimiz şu 3 düz ilmekte. 1, 2. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Örmeden alıyorum. Bir kez doladım. Bir ilmek daha çıkardım. Bir kez doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ve arkasındaki 2 ilmeği de alarak şu şekilde. Bu modelde arkadaşlar sakın sıkı örmeyin. Şu 3 ilmeği alırken zorlanırsınız. Şu üstte duran 2 kabarık ilmeğimi de alarak diğer ilmeklerin üzerinden geçirdim, bıraktım. 2 ters ilmek. Eliniz oldukça gevşek tutun arkadaşlar. Çok sıkı örmeyin. Yoksa şu aralardan çıkarmada ve toplama işleminde zorlanırsınız. Üç ilmeğimi aldım, kestim. Üste duran şu 2 kabarık ilmeğimi de alarak diğer ilmeklerimin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Kenarda 2 ters ilmeğim var.
Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemi yaptık. Yani ön yüzünde zaten hep bu işlemi yapacağız. Arka yüzüne geçince arka yüzünde düz olan ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bakın 2 düz ilmeğim var. Onları düz olarak örüyorum. Şu 3 ilmeğimize de gelince bunları ters örüyoruz. Tek tek şöyle 1, 2, 3 ters ilmek ördüm. 2 düz ilmek, 3 ters ilmek. Evet, arka yüzünde de bu şekilde yaptık. Modeli 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle devam edecek. Ben dediğim gibi şöyle lastiksiz başladım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Modelimiz yavaş yavaş oluştu şöyle. Bir de modelin ilerlemiş halini göstereyim size. Bunu da daha önce yaptım, çekim öncesi. Şöyle arkadaşlar, bunu bir kenara bırakıyorum. Bunu da alt ilmek başlama, yani şişe ilmeklerimizi alırken altta kullandığım ipi 2 kat kullandım. Şu boncuk lastik yapımında yaptığım gibi, yani lastik yapımında olduğu gibi altı 2 kat olarak ipimi yaptım. Bu şekilde başladım. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Kenar ilmeklerimiz de böyle çıkıyor arkadaşlar. Modeli yakadan başlama örgülerinizde kullanırsanız şöyle bir görüntümüz olacak. Evet. Şöyle kabarık, güzel bir model. Benim hoşuma gitti. Her türlü örgünüzde de kullanabilirsiniz bu modeli. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, yani yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. Şöyle kabarık kabarık güzel istiyorsanız. Battaniye yapımında kullanabilirsiniz. Daha kalın ipler veya kalın şişlerle astar bile gerektirmeyen bir örgü modeli. Evet, şöyle bırakayım. Sizler nelerde kullanacaksınız arkadaşlar bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.